Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bu videomuzda çip sisteminden bahsedeceğiz. Hata yapılması çok müsait bir sistem. Yine nasıl ilerlemeniz gerekiyor hepsini söyleyeceğim bu videoda. Ve başlangıç olarak çip sisteminde hata yaparsanız ne kadar güç kaybedersiniz hemen o şekilde başlayalım. Başlangıçta bile ne kadar güç kaybediyorsunuz onu gösteriyorum şimdi arkadaşlar canlı canlı. Gördüğünüz gibi birinci ordusunun gücü 514 milyon olan bir arkadaşımızın şimdi çipleri çıkarttığımız zaman bakın gücü ne kadar düşüyor. Şöyle hepsini çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4. 514 milyondan 437 milyona neredeyse 80 milyon güç düşüyor yani kısacası. Yani saf güç dediğin hani 80 milyon saf güç aşırı derecede zor yapılan bir şey yani. Ve buradan bunları kısa bir sürede yapabiliyorsun mesela çip sistemiyle. Ve arkadaşlar çip sistemi sunucunuza geldiği zaman hani hızlı bir şekilde hani bir ortalama 1-2 bin TL atıp çiplerden gelen ufak paketler var. Şu şekilde göstereyim. Şu paketleri alabilirsiniz. Modifiye geçiş araç çip savaş yanlış hatırlamıyorsam 900 TL'ydi. Bunu kesinlikle alın arkadaşlar. Bunu alın. Şunu almayın arkadaşlar. Çip indirimi diye bir şey var. Bunu kesinlikle almayın. Bu bayağı zararlı bir şey. Bunun yanından bile geçmeyin. Şimdi arkadaşlar ben şimdi binici oynadığı için bu arkadaşımız biniciye göre söyleyeceğim. Fakat siz savaşçı veya nişancı oynuyorsanız kendinize göre ayarlama yapın. Şimdi arkadaşlar bir binici oynayan arkadaşlar için mesela birinci orduyu binici seçiyorsunuz. Şuradan biniciyi seçiyorsunuz. İkinci ve üçüncü orduyu okçu ve savaşçı seçiyorsunuz. Bunu neden seçiyorsunuz? Şimdi ona gelelim. Bakın şimdi buradan çipleri bulabiliyorsunuz. Çipleri bulduğunuz zaman mesela bir tane sandık açtığınız zaman size 12 tane seçenek sunuyor. Bunları kendiniz seçmiyorsunuz. Bunları oyun atıyor. Yani siz mesela binici oynuyorsanız eğer tamam mı? Sana savaşçı da gelecek, okçu da gelecek, binici de gelecek. Hepsi gelecek yani. Bundan dolayı hani gelenleri de kullanmak için en azından ikinci ordunuz, üçüncü ordunuz güçlü olması için hani savaşçı ve okçuyu da kullanın. Veya hani okçu oynuyorsanız da savaşçı ve biniciyi de kullanın yanında dediğim gibi. Şimdi mesela örnek veriyorum burada. Bunları bu şekilde kullanacaksınız. Eğer savaşçı oynuyorsanız şu gördüğünüz 4 tane çipi kullanacaksınız. Bakın savaşçı savaş hasarı, savaşçı savaş hasarı, savaşçı HP'si, savaşçı HP'si. Bu 4 tane. Okçu oynuyorsanız okçu savaş hasarı, okçu savaş hasarı, okçu nişancı HP'si ve nişancı HP'si. Bu dördü. Binici oynuyorsanız da arkadaşlar binici savaş hasarı, binici savaş hasarı, binici HP'si ve binici HP'si diye bu dördünü kullanacaksınız. Hepsinin verdiği özellikler aynı. Sadece tek yapmanız gereken doğru bir şekilde ordular yani araçlarınıza doğru bir şekilde takacaksınız bu dördünü. Şimdi en önemli olay yükseltme. Bunları şimdi geldiği gibi max güçlü olmuyor bildiğiniz gibi. Hani %24 falan veriyor. Max gücü %400. Şimdi bunun asıl önemli olayı arkadaşlar hata yapılmaya müsait olan yer bunları yükseltme seviyesi. Bakın şimdi. Mesela başlangıçta size mor XP, yeşil XP diye bir şeyler veriyor işte. Bunları bastığınız zaman şuraya kadar getirebiliyorsunuz, tamam mı? Bu seviyeye kadar getirebiliyorsunuz. Bu seviyeye geldikten sonra arkadaşlar bakın şuraya gösteriyorum. Bir yıldız yapmak için size aynı çipten bir tane istiyor. Bakın burada ne diyor? Bir tane daha gelirse bunu bir yıldız yapıyorsunuz. Artı %5 HP ekliyor bir yıldız olunca. Burada neden hata yapılması müsait diyorum. Bundan dolayı. Şimdi yıldız yükselt diyoruz. Yıldız yükselt dediğimiz zaman burada çip fabrikası var arkadaşlar. Buraya git diyoruz. Şimdi örnek veriyorum siz binici oynuyorsunuz, tamam mı? Gidip buradan mesela çip üret derken mesela bu 800 bu arada bayağı değerli bir şey bu gösterdiğim. Şimdi binici oynadığınız zaman gidip buradan okçuyu basarsanız, tamam mı? Gidip okçu çipi üretirseniz, gidip savaşçı çipi üretirseniz haydi geçmiş olsun. Olay bitti abi. Tamam mı? Burada bu hatayı bakın geldiği zaman kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Bu hata gerçekten sağlam bir hata, anladınız mı? Bu hatayı yapmayın. Olabildiğince hepsini eşit yükseltin yıldızını ve sadece birinci sınıfta hangisini oynuyorsanız hangi sınıf oynuyorsanız burada onu yükseltin arkadaşlar. Ondan üretin yani. Anladınız mı? Bu çipler bakın çok zor bulunacak.
Ve burada bu üretme işlemi gerçekten çok önemli. Eğer hata yaparsanız olay bitiyor. Haberiniz olsun. Tek hata yapılmaması gereken nokta burası. Şimdi nasıl ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar? Ondan bahsedeceğim. Bana kalırsa ben biliyorsunuz savaş hasara yönelik ilerliyorum. Fakat burada şöyle bir olay var. Şöyle bir olay eklemişler. Şimdi örnek veriyorum, savaş hasarına odaklanırsak mesela bunu 2 yıldız yaptık. Bunlar 0 yıldıza falan kalırsa bakın burada çip rezonansı diye bir olay eklemişler. Şöyle tıklıyorum. Şimdi bir yıldız yaptığımız zaman arkadaşlar birlik kapasitesi artı 200 oluyor. Birlik rally kapasitesi 1600 oluyor. Kamp kısıtlama etkisi %70. Yani diyor ki hepsini bir yıldız yaparsan ayrıca bak bunları da alacaksın diyor. Anladın mı? Hepsini 2 yıldız yapınca artı 300 veriyor mesela. Hepsini 3 yıldız yapınca artı 400 veriyor. Bundan dolayı arkadaşlar hepsini eşit bir şekilde yapmaya çalışın. Özellikle çipi üretirken eksik, hani altta kalmışı biraz daha hani yükseğe çıkartın. Hepsini eşit yapıp buradan da çip seviyesinden bonusları da toplayın. Bunun haricinde başka, yani şurada hani çiplerde örnek veriyorum, bu şey olabilir mesela. Diyelim ki bunu çok yıldız yaptın. 5 yıldız falan yaptın, tamam mı? Ee, Ya da morları falan çok bastın. Bir anda ihtiyacın oldu. XP kartı ihtiyacın oldu. Bunlara şu şekilde çip sıfırlama diye bir şey eklemişler. Çiplerinizi sıfırlıyorsunuz. O şekilde halledebilirsiniz. Belki bunu kaldırabilirler. Kaldırmayabilirler ama burada hani çok fazla hata yapılmaz muhtemelen. Bu çip sıfırlama olduğu için, çip sıfırlama muhabbeti olduğu için. Fakat tek önemli nokta, dediğim gibi, şurada hata yaparsanız direkt geçmiş olsun arkadaşlar. Çip fabrikasında az önce gösterdiğim yerde. Lütfen orada hata yapmayın. Bu videoyu da sunucudaki ittifakınızdaki oyunculara gösterin. Çip sezonu henüz gelmediyse. Hani orada hata yaptığınız zaman gerçekten biraz sıkıntıya girersiniz. Hatta bayağı. Çünkü çipler gerçekten zor bulunuyor. Ve mesela hani bakın, bu arkadaşımız mesela bir yıldız yapmış, tamam mı? 2 yıldıza geçirmek için bakın bu sefer 2 tane istiyor. Yani mümkün oldukça bu turuncular gerçekten zor bulunacak. Tamam mı? İleride mesela hani bunu bir yıldız yapmak, 0 yıldız yapmak hani kolay, bulunması kolay ama işte 4 yıldız, 5 yıldız yapması biraz daha zor. Bundan dolayı o çip üretme yerini özellikle sadece birinci ordu sınıfındaki çiplerinizi üretin arkadaşlar. Bu çok önemli bir etken. Ve paket alma konusunda arkadaşlar, paketlerinizi şu modifiye araba çip savaş geçiş kartı. Bunu kesinlikle alın geldiği zaman. Çip geldiği zaman bu da geliyor yanında. Bunu her geldiğinde alın. Bu çok aşırı derecede önemli. Şimdilik sadece bunu sunuyorlar. Bu bayağı zararlı. Bunu almayın. Tavsiye etmiyorum. Çünkü yakında olacak, hani çiplerin hani güzel paketleri gelecek. Güzel paketler geldiğinde ben Telegram'dan zaten paylaşırım hangi paketler alınıyor. Telegram grubumuza gelerek onu da öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde da diyebileceğim pek bir şey yok. Buraya önem verin. Hani birinci ordunuz, birinci sınıfınızı seçin. İkinci ve üçüncü sınıfınızı hani sadece şuradan, şu sandıklardan çıkarsa kullanın arkadaşlar. Üretmeyin. Sadece çıkarsa buraya takın. En azından hani 20-30 milyon saf güç ekleyin. Bunun haricinde de başka bir olay yok. Hata yapılması gereken sadece bir tane yer var. Orada da yapmazsanız çok güzel ilerlersiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hepinizi seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda aklınıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.